Evet, Asil Gök. Tenorlardan devam edelim. Tuana performansı bütün yazın gerçekten en çok konuşulan performanslarından biriydi. Haydi dinleyelim. Bu arada bu parçayı çıkarmış Asil Gök. Çıkmış yani Asil Gök Tuana. Değil mi? Yayınlandı mı bu parça? Süheyla mı? Yayınlandı. Efendim Özgün? Spotify'da falan var. Var. Çıkarmış da. Evet. Bakalım. Öncelikle Tuana'nın orijinaliyle aynı tondalar mı? Onu bir kontrol edelim. Çünkü hani Levent Yüksel öyle bir yerden okudu ki bunu senelerce. Yani okumak için herkes bütün aynı ton. Evet, şimdi buradan bir kere kafadan Levent Yüksel vs. diye gidebiliriz de hafif hafif. Küçük bir fark hissetmeye başlayacağız. Asil Gök'ün tizlere çıkarken ki şu şekilde sesleri tabii ki şimdi biçim olarak açmaktan çok daha gergin ve dar bir alanda söylemeyle tiz kullanıyor Asil Gök. Ki daha önce de bir analiz yaparken ben bazı şeylerden bahsetmiştim. Devam edelim. Aslında Levent Yüksel'in Tuana'sını şöyle canlısını bulsak ama işte gençlik kayıtları var mı ki? Hep eski kayıtlar. Şimdi yeni kayıtlar var. Yeni kayıtlardan olmaz. Olmaz çünkü yaş farkını nasıl şey yapacağız? 90'lardaki böyle okuduğu bir canlı var mı? Tuana canlı performans. Aynı ton mu? Ama mesela bak. Olabilir. Bakalım. Bence buradan daha iyi anlaşılır. Olabildiğince Levent Yüksel daha hacimli ve geniş kullanıyor. Bakın ilk tiz renkleri. Dallarına biraz Asil Gök'te yukarıya doğru okuma, sesi biraz daha içeri doğru alma var. Levent Yüksel biraz daha öne doğru ve hacimli geniş söylüyor. İlginç. Bakın dikkat edin. Parça acayip zor burada. Hani master degree bir şarkı. Sürekli boyun yukarıda. Çıkan sesler bakımından aslında şey gibi oluyor. Yani çok benzer okuyuşların ufak farkları. Büyük farklar yok arada. Yani iki tenor renk. Bir tanesi daha fazla çarpmayla okuyor. Daha ön pozisyona yakın okuyor Levent Yüksel. Bir tanesi daha az çarpmayla okuyor. Daha yukarıya doğru alıp sesi daraltarak okuyor Asil Gök. Ki zaman zaman açıyor da. Temiz. Biraz şeyi hatırlatıyor. Ağlamalı bir ifade. Sanki böyle bir saniye sonra ağlayacakmış gibi. Ay! Geçelim. Sahibinin sesinden. Şimdi hangisi daha iyi derseniz Asil Gök'ün parlak okuyuşu çok ciddi fark ediyor. Damar incelemesi yapın. Gergin, gerilimli bir gırtlak var. Bu geçki
Ya benim tek sevmediğim şey bunlar abi. Şu böyle parçanın özündeki o böyle güzel flamenko hissini böyle bayağı arabeske yakın bir şeye doğru çeviriyor Asil Gök. Ben onu sevemiyorum. Şahsi olarak benim hoşuma gitmiyor. Bütün ruhtan çıkıp yani böyle bir anda mahalleler arasında kayboluyor gibi hissediyorum kendimi. O akor geçkisini bu şekilde kullanıyor. Hendrix'inki daha zor. Daha ittirerek, daha sıkarak. Bu geçişte. Kara gülüm ile karışıyor. Çünkü akadığın yeri buradan ayırmaması gerekiyor. O ses parlak gelsin. Ben burada yokum. Ya bu kimya değişikliği iki farklı bölge benim için. Ben bunu sevmiyorum açıkçası. Seven ayrı. Fakat parçayı arabeskleştirdiği kesin. Arabeskleştiriyor. Bu name yani güzel. Ya burada artık şeyi hesaplamıyoruz yani. Sesin çıkarılma biçimi zaten çok gergin, çok sıkılı, çok zor. Tıkış tıkış sürekli yukarı doğru. Yani kendini çok zorlayarak fakat Levent Yüksel aslında gençliğinde bile tam Asil Gök kadar parlak okumamış. Burada ortaya çıkıyor bakın. Uyan artık uyan. Sesler çıkıyor tamam ama gerçekten zorlanarak. Asil Gök ona göre çok daha rahat. Yani Levent Yüksel'in zaten hani en büyük özelliği çok yetenekli müzisyen, çok güzel şarkıları olan şarkıcı gerçekten hani kıyasladığınız zaman Levent Yüksel hala sold out inanılmaz konserler veren ve bütün şarkıları zevkle izlenen her kesime hitap eden bir şarkıcı. Onun gibi olabilmek yani bilmiyorum Asil Gök bundan 20 sene sonra onun gibi olabilecek mi onu bilemem. Levent Yüksel'in başardığı şey Türk müzik tarihine ismini altın harflerle yazdırmaktır. Başka bir şey. Ama ses gücü ve netliği açısından Asil Gök gençliğinde, genç sesiyle şu an Levent Yüksel'in çıktığı zamanki gençliğindekinden çok daha efektif bir renk. Güçlü bir renk ama o da çok fazla arabeske kayıyor. Ben de sevmiyorum abi onu. Türü bozuyor, türü. Netliğini bozuyor yani. Her yere gidebilecek bir hava var. Ben kafamda kuramıyorum yani bu işin nereye gideceğini. Bir şarkıcı kimyası oluştururken o şarkıcı kimyasının benim gözümde bir yere oturması lazım. Bir şekle oturması lazım. Anladın mı? Levent Yüksel'i bir şekle oturtuyorsunuz ve bu şekil yıllarca hiç değişmiyor. Onu senfoniyle dinleseniz, cümbüş çalarken dinlesiniz Levent Yüksel sesiyle o flamenkonun tadını Türk müziğine yansıtmış Akdeniz müziğini veren şahane şarkılar olan bir şarkıcı. Ama Asil Gök'ü dinlediğiniz zaman bu ses karakterinde bu değişimler hep şey yapıyor yani. Acaba ya hani ne oldu yani? Mahalle değiştirdik. Bir oraya gittik, bir buraya gittik. Bir arka sokaktaydık, öne geldik. Burası neresi? Hep kafa karışıklığı. Onu bilemem. Şarkıcı olarak kıyaslıyorum şu anda. Öyle kıyaslamaya da biliriz. Harika bir müzisyen diye de bahsedebilirim Asil Gök'ten. Baksanıza ne kadar çok şeyi bir şeyin içine koyuyor. Bakış açısı her şeyi değişik bir anlama sokar. Ya bu birinden üstün veya alt tutmak için değil. Bu sadece bakış açısı ve analiz sonuçta. An yok. Böyle bir
yerde ses. Hay, aa. Aslında bu zamanında Oğuzhan Koç'un da çok sevdiği bir yer. Yani yukarıda çene nazala doğru dikilmiş. Açtıkça da nazal, nazal. Levent Yüksel burada kullanmıyor ama. Hay! O daha böyle zorlamalı bir yerde tutuyordu. Ay! Ay! Daha böyle gırtlağa da düşebilecek, kırılabilecek. Ay! Burada kırmak daha zor. Çene yukarıda ve bu şekilde ama bunun da dezavantajı buraları biraz gördüğünüz gibi şu şekle sokuyor. Hep yukarıda, hep yukarıda, hep yukarıda. Şarkıcılar kaderlerini kendi seçerler. Gerçek budur. Bundan 3 sene önce Özgün, hiç unutmuyorum, İlter Denizoğlu Hoca'ya gittim. İlter Hoca'ya dedim ki, hocam dedim, ya hani AC/DC'nin solisti müziği bırakmış. İşte kaç yaşında? 65 yaşında bırakmış dedim. Veya 70 yaşına doğru işte dedim, hani bırakmış adam yani. Dedi 70 yaşına kadar söylediyse iyi dedi. 65'e falan. Nasıl yani dedim. Daha ne yapacak dedi. Bakış açısı. Anlatabiliyor muyum? Senin için 80 yaşında şarkı söyleyebilmek erzemdir. Bir başkası için 60'a kadar söylemek yeter, daha ne yapacak? Tır. Şarkıcılar kendi kaderlerini kendi seçerler. Geçiyorum burayı. Piyano arkasından çıktı, şimdi asıl olması gereken yere geldi. Çünkü o enstrümanın da bir hissi var yani. Çalma hissi de sizi ay. Bence ne yaptın ay. Ay. Hani bu his var yani. Buraya doğru attıkça tepeye çıkma hissi var. Ama bunu karşıya yapmak pek kolay değil. Levent Yüksel bayağı yapıyordu onu. Çarptınsa. Ne diyeyim, bakalım neler olacak. Çok konuştum. Zevkli çünkü abi. Şimdi en zor kısım geliyor. Bakın izleyin. Asil Gök seyircinin karşısına geçti. Asil Gök'ün seyirciyle olan iletişimi henüz çok üst seviyede değil. O nedenle hep arkaya müzisyenlere bakarak destek alıyor. İzleyin. Yani birinci saniye Derya Ulu seyirciye dönük. Asil Gök orkestraya dönük. Çünkü arkadaş grubu orada, seyirci değil henüz. Bakın devam edelim. İyice arkaya yani. Hani baya dönüp onlara söyleyip eğlensek daha iyi değil miydi abi der gibi. Derya Ulu da bakıyor yani. Neden arkaya bakıyor herkes? İzleyin. Bak bu okuma pozisyonu diğerinden çok daha iyi. Yani şu, yani yüzün önde maskta tutmuş hali bir öncekinden 50 kat iyi. Bu okey. Buna yapacak bir şey yok. Bu tonda böyle okursun zaten. Daha da bir şey çıkmaz. Bol arabesk yapıştırmalı. Gene arkaya bakmalar. Bunlar okey abi. Bunlara hiçbir şey diyemem. Yani diyaframı tutup sesi önde biriktirip karşıya doğru okuduğun anda tamamdır. Devam eder. E'ler bu hale geliyor ama. Devam eder. Olmuyor. Devam eder. Oluyor. Ona da dikkat edin. E'ler biraz eziliyor. Ben burada o nedenle kopmaya başlıyorum okumadan. Lebek, lebek oluyor işte burası da. Ama güzel mi? Burada bir tad var. Yani bu geçiş tadı hakikaten Levent Yüksel'in senelerdir hiç ondan duymadığımız bir şey. Yeni bir açılım diyebilir miyiz? Evet, bunu kabul edebiliriz. Zaman böyle dağıtıp gibi tutup
E'lerin hepsi bu şekle geldi. Bir nakarat alalım Levent Yüksel'den. Aralarda bayağı solo varmış ya. Levent Yüksel müthiş bir enstrümantalist olduğu için. Gelin. Nakarat yok ya abi. Nakaratı bırakmış oradan. Zaten seneler içinde 30 yılda bayağı ton başka ama yine de nakarat değil. Geçelim. Neresi yiyecek? Olağanüstü ya. Keşke okusa nakaratı, hiçbir yerde okumadı. Çok güzel değil mi ya? Gene sololar var. Ya, çok başka bir hava değil mi şu an izlediğiniz bir anda? Yani o sololar, o davranış, o başka bir şey. Yani Levent Yüksel'in yarattığı şey başka bir şey. Şarkıcılığın bayağı böyle sınırlarını değiştirip başka bir alana doğru kaydırıyor gibi. Yani 40 sene başka türlü kalamazsın abi. Kalamazsın yani. Müthiş bir müzisyenlik ve hepsini kapsayan bir beceri gerekiyor. İşte net bir fikir, net bir kimlik. O çok zor bir şey. Hakikaten. Ölüm yok ki duada uyan, şimdi yaşanacak. Sürekli davet ediyor Deryaoğlu gelsin, tek başına kaldı. Zaten hep arkaya bakıyor. Eğlenceli. Güzel, eğlenceli, keyifli, hoş bir konser eğlencesi diyebiliriz. Hatta bir konser sürprizi yani, çünkü seyirciyi çok ateşleyecek bir şey açıkçası. Ve o Levent Yüksel'in enerjisini hatırlatıyor ki hani bu parçayı da bu kadar sene içinde de okuyabilen kaç kişi çıktı bilmiyorum. Asil Gök'ün yaptı tabii ki. Şu an işte o var yani. Başka da okuyabilen yok açıkçası. Tebrik ediyoruz peki. Uzun bir video oldu ama umarım eğlenceli ve güzel bir video olmuştur.